Bu videoda IsoTools yardımcı uygulamasını indirmeyi, yüklemeyi ve kullanmayı göstereceğim. Sonrasında uygulama yardımı ile resimde görülen izometrik çizimi yapıp ölçülendireceğim. IsoTools uygulaması daha önceki videoda kullandığım IsoDim uygulamasının geliştirilmiş bir versiyonu. Uygulamayı Visual Lisp ile yazıp derledim. Uygulamayı indirmek için web sayfasını açıyorum. Web sayfa adresini video açıklamalar kısmında göstereceğim. Bu sayfada uygulama hakkında ayrıntılı açıklamalar bulunuyor. Uygulama dosyasını indirmek için buradaki linki tıklayıp bilgisayara kaydedebilirsiniz. Yükleme işlemi için indirilen IsoTools RAR dosyasını bir klasöre açın. Bundan sonraki işlemler AutoCAD ekranında olacak. Uygulamayı yüklemek için klavyeden app yazıyorum. Upload komutunu veriyorum. Uygulamanın olduğu klasörü açıp klasörün içindeki IsoTools VLX dosyasını seçiyorum. Daha sonra da Load tıklıyorum. Karşımıza böyle bir uyarı geliyor. Burada Always Load tıklarsak bir dahaki seferde yükleme yaptığımızda bize bu uyarı ekranı gelmeyecek. Load Once tıklarsak her seferinde bu uyarı ekranı karşımıza çıkacak. Load Once'ı tıklıyorum. Bir kerelik yükleme yapıyor. Uygulama başarıyla yüklendi. Listeyi kaydırıp baktığımızda uygulamanın burada olduğunu görüyoruz. Bu şekilde yüklediğimizde uygulama sadece bu dosyada kullanılabilir. Diğer dosyalarda kullanmak için tekrar yüklenmesi gerekir aynı şekilde. Uygulamayı her dosya açılışında otomatik yüklemek için dosyayı sürükleyip buradaki çanta içerisine bırakmamız gerekiyor. Dosya Startup Suite içerisine eklendi diyor. Bunu şuradan kontrol edebiliriz. Contents'e tıklıyorum. Burada iki tane uygulama görünüyor. Şu az önce yüklediğimiz uygulama. Uygulamayı kaldırmak için Remove, başka uygulamalar eklemek içinse Add tıklanıyor. Buradan Close ile çıkıyorum. Tekrar Close. Uygulama ilk yüklendiğinde böyle bir kısa yardım sayfası açılıyor. Bu sayfa içerisinde komutlar hakkında kısa bilgiler bulunuyor. Burayı da tamamıyla kapatıyorum. Uygulama yüklendiğinde 8 yeni komut ekleniyor. Bunları sırasıyla açıklayacağım. Komutları komut satırı yerine komut butonu ile vermek için buraya butonları ekledim. Bunlar uygulama ile eklenmiyor. Butonları manuel olarak ekledim. İlk komut IsoDim. IsoDim izometrik ölçülendirme için kullanılıyor. Komutu veriyorum. Ölçü aralığı başlangıçta 8. Ölçülendireceğim çizgiyi seçmek için sağ tıklıyorum. Çizgiyi seçtim. Biraz uzaklaşıp tıklıyorum. Sonra menüden tamamı tıklıyorum. Bu şekilde kalması için. Yönünü değiştirmek için değiştiri tıklayabiliriz. Tamam diyorum. Komutu tekrar ediyorum. Sağ tıklıyorum. Bu kenar. Burada yönünü değiştireceğim. Değiştir tıklıyorum. Yönü bu tarafa dönük oluyor. İkinci komut IsoDim O aralık olarak. Bunu tıkladığımda ölçü çizgisi aralığı şu an varsayılan olarak 8. Bunu değiştirmek için kullanılıyor. Görev sadece bu. Örneğin 15 yapıyorum. Bundan sonra bir ölçülendirme yaptığımda ölçü çizgisi aralığı 15 olacak. Deneyelim. Sağ tıklıyorum. Bu kenarı ölçülendiriyorum. Değiştir diyorum. Bu aralık 15 oldu. Diğerleri 8. Üçüncü komut aralık değiştir. IsoDim Joe. Bu komutu uygulayacağım. Aralığı değiştirilecek olan ölçüleri seçiyorum. Bu iki ölçüyü seçtim. Sağ tıklıyorum. Ölçü aralığını soruyor. Örneğin 20 yazıyorum. Enter'e basıyorum. Aralıklar 20 ile değiştirildi. Tekrar bu komutu uygulayacağım. Aralık değiştir. Tüm ölçüleri seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Aralık 8 olarak değiştiriyorum. Dördüncü komut yön değiştir. IsoDim CD komutu veriyorum. Daha önceden yapılan ölçülendirmelerin yönünü değiştirmek için kullanılıyor. Ölçüleri seçiyorum. Bu iki ölçüyü seçtim. Sağ tıklıyorum. Yönleri değişti. Tekrardan değiştirmek istersek yine aynı komutu verip ölçüleri seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Sonraki komut çap ekle. IsoDim DS komutu. Bunu uygulayacağım. Komutu verdim. Çap eklenecek ölçüleri seçiyorum. Bu iki ölçüyü seçtim. Sağ tıkladığımda ölçü rakamının başına çap işareti ekleniyor. Burası için uygun değil. Bunu Ctrl+Z ile geri alıyorum. Sonraki komut IsoCircle. Komut satırından yazılışı bu şekilde. Komutu veriyorum. Komut verildiğinde izometrik düzlem açılıyor.
hangi düzleme izometrik daire çizilmek isteniyorsa o düzleme geçiş yapılması gerekiyor. Şu anda izometrik düzlem solda. O yüzden sol tarafa izometrik bir daire çizeceğim. Rastgele çiziyorum. Üst kısma çizmek için klavyeden F5'e basıyorum. Isoplane top üst kısma geçiş yaptım. Komutu veriyorum. Buraya küçük bir daire çizdim. Bir de sağ tarafa ekleyeceğim. F5 ile Isoplane right'a geçtim. Komutu verdim. Buraya küçük bir daire çiziyorum. Daire çizerken başlangıç yaptıktan sonra klavyeden F5'e basıp düzlemi değiştirebilirsiniz. Bunu siliyorum. Sonraki komut iso-cm. Yazılışta aynı şekilde iso-cm şeklinde. Bu komut ile izometrik eksenleri çizebiliyoruz. İki türlü kullanımı var. Birincisi merkez noktasını belirle, sonra uzaklığı belirle. Uzaklığı belirttikten sonra belirtilen uzaklık kadar ekseni çiziyor. Ekseni eksen katmanına taşıyorum. Klavyeden F5'e bastığımda düzlemi değiştirdiğimde düzleme uygun olan ekseni çizecek. Varsayılan katmanı değiştiriyorum. Eksen yapacağım. F5'e basıyorum. Sağ düzlem. Evet, 3 farklı eksen çizdim. Düzlemleri farklı. İkinci kullanım şekli komutu verdikten sonra nesne seç. Bunu yapmak için ya Enter'e basacağım ya da sağ tıklayacağım. Sonra izometrik daire seçiyorum. İzometrik daireye uygun olan ekseni çiziyor. Bir örnek daha. Buraya da ekleyeceğim. Aynı zamanda izometrik yaylara da ekleyebiliyor. Burada uygulayacağım. Komutu verdim. Sağ tıklıyorum. Yayı seçiyorum. Bu yayın merkezine bir eksen yerleştiriyorum. Tabi buraya böyle bir eksen gereksiz. Burada çap ölçülendirmesi yapacağım. İzolim. Çakışma noktalarını tıklıyorum. Yönünü değiştiriyorum. Aralığını biraz açıyorum. Çap eklemek için komutu veriyorum. Ölçüyü seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Çap işareti bu şekilde eklenmiş oldu. Son komut yardım. IsoTools HLP. Bunu tıkladığımda ilk başta çıkan pencere karşımıza çıkıyor. Komutlar hakkında kısa bilgiler içeriyor. Burayı tamamıyla kapatıyorum. Bu çizimleri siliyorum. Resimde görülen izometrik parçayı çizeceğim.